Canımız sıkılana, NBA maçı başlayana kadar 2, 3, 4 tane meze tarifi yapacağız. Patlıcanları delerek tarife başlıyoruz. Eğer patlıcanınız büyükse 2 tane, küçükse 3 tane patlıcan yeterli. Patlıcanları delerek tarife jet gibi başlıyoruz. Mikrofon kapalı kaldığı için üstüne konuşuyorum. Ne yazık ki Okan Bayülgen, Tamer Karadağlı'yı seslendirme için çağırdım. Fakat gelmedi gözler. Muhteşem. Kendi sesimi kullanacağım mecburen. Burası mutfak. Kıracağız, dökeceğiz. Bütün stresimizi atacağız. Kahvemi içene kadar közlensin. Patlıcanlar közlendi. Mezeleri porsiyon porsiyon yapacağım. Nefis bir patlıcan mezesi olan patlıcan şehzadesi için bir patlıcan yeterli. Hemen patlıcanın içini çıkartıp kabuklarından ayıralım. Bir sarımsak. Burası önemli. Patlıcan sıcakken tüm lezzeti içine geçmesi için sarımsağı ezerek içine katıyoruz. Lezzet ufak detaylara saklı. Unutmayın. Tuz. Karabiber. Ne kadar isterseniz. Hayatınızda yediğiniz en iyi patlıcan mezesini yapıyor olabilirsiniz şu an. Üstüne bolca zeytinyağı döküp 10 dakika boyunca lezzetlenmesi için köşede bekletiyoruz. Hemen ikinci tarifimize, mezemize geçelim. Yine patlıcanları ortadan ikiye bölüp içini çıkartıyoruz. Kabuklarından ayırıyoruz. Patlıcan sıcakken hemen üstüne tuz, karabiber, İlk hazırladığımız zeytinyağda beklettiğimiz patlıcanı hatırlıyor musunuz? Sert beyaz peynir. Yalnız lezzetli olmasına dikkat edin. Çok fazla peynire ihtiyacımız yok. Şöyle parmağınızın 3 boğumu kadar olursa yeterli. Çok fazla katarsanız mezenizi boğarsınız. Çok az katarsanız lezzeti kaçırırsınız. Hemen çatal yardımıyla ezerek patlıcanla peynirleri bütünleştiriyoruz. Bir avuç dereotu. Dereotunu ince ince kıyıyoruz. Ne kadar ince kıyarsanız, keserseniz o kadar lezzetli olur. Daha sonra üstünü süsleyebilmek için bir parça dereotu köşeye ayırıyorum. Köşede sırasını beklesin. Dereotunu, incece kestiğimiz dereotunu başka bir kabın içine alalım. Süzme yoğurt. Mutlaka süzme yoğurt kullanın. Artık hangi marka olduğu önemli değil. En ucuz hangisi varsa onu kullanın. 3 yemek kaşığı süzme yoğurt. Üstüne biraz zeytinyağı 2 yemek kaşığı kadar. İyice karıştırın. Bütün dereotuyla süzme yoğurt birbirine girsin. Daha sonra hazırladığımız beyaz peynirli köz patlıcanı içine katıyoruz. Buradaki önemli nokta tamamen birbirine girmeli. Hiç peynir pütürü, patlıcan pütürü kalmamalı. Bir yemek kaşığı, en az bir yemek kaşığı tereyağı. Ocağın altını biraz kısalım. Yanmaması için üstüne biraz zeytinyağı, bir yemek kaşığı kadar. Koray çok yağlı olur mu? Kesinlikle olmaz. Daha önceden kestiğim, hazırladığım cevizler. Fakat daha da inceltmem gerekiyor. Ne kadar ince olursa cevizler o kadar lezzetli olur. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber. 1,5 çay kaşığı kuru nane. Karıştır. Nanenin bütün lezzeti içine geçsin. Tamamen lezzet bombası oldu.
Bütün yağı bir anda içine boşaltmayın. Kaşık kaşık görerek yavaş yavaş, böylece cıvık cıvık yağ olmaz. İlk defa yapanlar mutlaka kaşık kaşık yağ ilave etsin. Fazlasını katmasın. Karıştır. Tamamen birbirine girsin. Burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? Burası nasıl kokuyor? İyice karıştırdığınıza emin olduktan sonra tabağımızı yapalım. Dereotu bir boşluk doldurup bir boşluk bırakarak doldurursanız görüntüsü şık olur. Eğer beğenirseniz böyle servis yapabilirsiniz. Nasıl gözüküyor? Bana soruyorsanız tablo gibi oldu. Patlıcan şehzade tarifi kullanmak isteyen iş yerleri köz patlıcanla haydari diyebilir. Hemen diğer tarifimize geçelim. 2 patlıcandan hazırladığımız içi hatırlıyor musunuz? Maydanoz, bir avuç maydanoz. Ne kadar maydanoz kullanmak isterseniz, ne kadar seviyorsunuz o kadar kullanabilirsiniz. İnce ince kestikten sonra, yine kullanır mıyız bilmiyorum ama her ihtimale karşı biraz maydanoz ayıralım. Üstüne kullanırız belki. Geri kalan hemen karışımın içine 1-2 tane sarımsak. Sarımsakları ezerek, yalnız sarımsak ezeceğiniz böyle kaliteli olsun. Görüyorsunuz değil mi? Kaliteli sarımsak ezeceği önemli. Tuz ne kadar isterseniz kullanabilirsiniz. Tuzlarınıza girmem. Karabiber ne kadar isterseniz kullanabilirsiniz. Tamamen zevkinize göre. Acı seviyorsanız yarım çay kaşığı kırmızı pul biber. Lezzet vermesi için yarım çay kaşığı kırmızı toz biber. Zeytinyağı. Buradaki en önemli silahımız zeytinyağı. Ne kadar isterseniz zeytinyağı kullanabilirsiniz. En az 2-3 yemek kaşığı olsun. İyice karıştır. Karıştır, bütün lezzetler birbirine girsin. Patlıcan sevenler için daha önce pişmiş patlıcanla yaptığım patlıcanların şahı mezesinin linkini hemen yukarı bırakıyorum. Patlıcan severler mutlaka o tarifi de denesin, yapmamış olanlar. Hemen şurada sağ köşede linki duruyor. Hemen tabağımızı yapalım. Şeklini ver. İsteyen üstüne maydanoz koyup süsleyebilir. Tamamen size kalmış. İsteyen zeytinyağı dökebilir. Koray, ben ekmek batıra batıra bandıra bandıra yiyeceğim diyenler. Nasıl oldu? Bana sorarsanız müthiş oldu. Şu anda yorulanlar kendiyle bir kahve içsin. En iyi hatır kendine olandır. Kağıt kalemleri hazırlayın. Kebabın yanında, balın yanına çok yakışacak bir soğan salatası, soğan mezesi yapacağız. 1 tatlı kaşığı domates salçası, yarım tatlı kaşığı biber salçası. Ne kadar domates salçası kullanırsanız onun yarısı kadar biber salçası kullanmalısınız. Kafalarda hiçbir soru işareti kalmaması için çay bardağı ölçüsüyle yapalım. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Hemen üstüne yarım çay bardağı nar ekşisi. Hatta 1,5 çay kaşığı sumak. Limon. Ne kadar limon isterseniz sıkabilirsiniz. Ama 2-3 yemek kaşığı olsun. Tuz. Tuzlarınıza girmem, istediğiniz kadar. Isot 1 çay kaşığı. Karıştır. Buradaki önemli nokta, mutlaka salça tamamen yağ ile birleşmeli. En ufak bir pütür kalmamalı. Orta boy bir kırmızı soğan. İnce ince kesiyoruz. Ne kadar ince keserseniz o kadar lezzetli olur. Bakın, ne kadar ince o kadar lezzetli. Dikkat. En sinir olduğunuz lavuğu düşünün. Onu sıkıyormuş gibi soğanları bütün gücünüzle sıkın. 2 el kullanıyorum. O kadar ıslıyım. Bakın, en az 4-5 dakikada soğanların suyunu, acısını çıkardım. Burada bir karar vermelisiniz. Ya tuzlayacaksınız ve yıkacaksınız ya da benim yaptığım gibi tuzlamadan içine katacaksınız. Maydanoz. Bir bağ maydanozun 1/4 kadar düşünebilirsiniz. Maydanozu ince ince kesiyoruz. Ne kadar ince keserseniz o kadar lezzetli olur. İnce ince kestikten sonra hemen mezenin içine
Evdeki istediğiniz bütün biberleri kullanabilirsiniz. Ben domuz biber kullanacağım. Normal biberim kalmamış. İsterseniz sivri biber, isterseniz Charleston biber bile kullanabilirsiniz. Kapya biber mutlaka kullanın. Saat şu anda gece 3. Evde olmadığı için ben kullanamıyorum. Yoklukların kanalı. Kapya biber varsa kullanın muhakkak. Karıştıralım. Bütün malzeme birbirine girsin. En ufak bir pütür kalmasın. İyice karıştırın. İyice karıştırdığınıza emin olduktan sonra tabağımızı yapalım. İster kebabın yanında, ister balığın yanında inanılmaz yakışır. Biraz ceviz, üstüne cevizle süsleyelim. Hem daha şık olur, hem de daha lezzetli olur. İş yerleri bu tarifi kaçırmayın. Mutlaka meze tariflerinize katın. İsterseniz ikram olarak verin. Prestijiniz artar. Geldik en güzel zamana. Tadım zamanına. Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Patlıcan şehzade. Köz patlıcanlı haydari. Açın ağzınızı. Çok beğeneceksiniz. Mutlaka deneyin. İster bir şeyler yudumlarken, ister 5 çayında. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Sıra geldi. Daha önce yapmamış, tadına bakmamış olanları çok şaşırtacak soğan mezesine. Nasıl gözüküyor? Nasıl güzel kokuyor biliyor musunuz? Açın ağzınızı. Şunun da bir tadına bakın bakalım. Sizi şaşırtacak. Buna emin olabilirsiniz. Patlıcan yediğiniz zaman ben daha önce bu kadar lezzetli bir patlıcan mezesi yapmadım diyeceksiniz. Hepsini yiyebilirim. Közlenmesi hariç hepsi birbirinden lezzetli. Size 3 tane 20 dakikada meze tarifi. Hadi közlenmesiyle birlikte 30-35 dakika. İzleyip abone olmayan vicdansızlar, sizi unuttum zannetmeyin. Tabii ki unutmadım. Hepimizin eline sağlık. Tekrardan herkese selamlar.